Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğan Holding firmasının hisse analizini yapacağız. Birlikte inceleyeceğiz, ayrıntılarına bakacağız. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum her videomda söylediğim gibi. Belki kendimi tekrara düşüyorum ama yeni bir izleyici olursa tekrar bunları söylüyorum ki yeni bir izleyici olursa bunu bilsin, öğrensin. Eskiler zaten bunları biliyor. Bunları hızlıca geçebilirsiniz. A'dan Z'ye gidiyorum hisseleri. Ancak sizin bir talebiniz olursa mutlaka yorumlara yazın. Sıralamanın dışına çıkarak sizin istediğiniz hissenin videosunu hızlıca çekelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen yıl 1 lira 13 kuruşluk satış yapılırken bu yıl 43 kuruşluk satış yapılmış arkadaşlar. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Stok tutma süresi 28.8 günden 78.1 güne yükselmiş. Alacak yönetimi daha yavaş tahsilat olduğunu görüyoruz. Ortalama tahsilat süresi 21.1 gün uzayarak 49 güne yükselmiş. Borçlar ise ortalama 24 günde ödenmiş. Cari oran trendi negatif. Cari oran geçen sene 2.13 iken bu yıl 1.63'e gerilemiş. %24'lük bir likidite daralması gerçekleşmiş. Cari oran seviyesi yeterli. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likidite oranı seviyesine baktığımızda asıl oranı 1.43 seviyesinde. Bu da stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabileceğini gösteriyor. Nakit ağırlığı daha az. Nakit ve benzerleri varlıkların %35.2'sini oluşturuyor. Geçen sene bu oran 48.9'du. Burada bir azalış gerçekleşmiş. Bu azalış bizim istemediğimiz bir azalış. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerin ek bir nakit girişi olmasa bile 276 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %46. Uzun vadeli yükümlülükler %9 iken kısa vadeli yükümlülükler %36. Öz kaynak trendinde artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %97 artmış. Toplam borç trendinde de artış var arkadaşlar. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.43 iken bu yıl 0.45'e yükselmiş. Bu da varlıkların geçen sene göre daha fazla borçla finanse edildiğini gösteriyor. Ancak buradaki yükseliş çok sınırlı kalmış. Toplam borç seviyesi normal düzeyde. Kaldıraç oranına göre normal düzeyde olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin net borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesi normal. Öz kaynakların 0.78 katı. Yani öz kaynaklarla karşılanabilecek kadar borcu var. Satış finansmanında borç kullanımında artış var. Buradaki artışlar finansman maliyetlerinin artışa sebep olabilir. Bu yüzden olumsuz. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda azalış var arkadaşlar. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %36.3 iken bu yıl %36'ya düşmüş. Buradaki azalış yani çok sınırlı kalmış. Aynı diyebiliriz. Finansal borç ağırlığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçların içerisinde finansal borçların payı %46. Geçen yıl bu oran %52'ymiş. Buradaki azalış bizim için olumlu. Finansal gider trendine baktığımızda artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %118 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %55 artmış. Buradaki artışlar net kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kritik olduğunu görüyoruz. Kâr ile finansal gider karşılansa da başa baş noktasına yakın. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında ise artış var arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %26 iken bu yıl %9'a gerilemiş. Net kâr marjı ise geçen yıl yokmuş. Bu yıl %7'ye yükselmiş arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek satışların maliyetlerinin oransal olarak artmasını gösterebiliriz. Öz kaynak kârına baktığımızda bir artış var. Geçen yıl %-15'miş. Bu yıl %6'ya yükselmiş. Şirket her 100 TL'lik kaynağıyla öz kaynağıyla 6 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden arttı dersek kârlılıktaki artış, borçluluktaki artış gibi sebepleri gösterebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda bir azalış var. Geçen yıl %42,5 olan aktif kârlılık bu yıl %9,3 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesine baktığımızda artış var. Satışlar yıllık %12,7 artmış. FAVÖK büyümesine baktığımızda azalış var arkadaşlar. Satışlardaki artış ile birlikte FAVÖK'te %51'lik bir azalış meydana gelmiş. Net kârda ise %2225'lik bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda kaynağı uzun vadeli ağırlıklı olduğu için finansman prensibine uygun. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakite baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen sene göre %264 artmış. Faaliyetlerden en çok net yaratan kalem dönem net kârı. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem faiz ve giderleri ile ilgili düzeltmeler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli. Ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin 5 katı. Bu da rahatlıkla karşılamaya yetiyor zaten. En büyük yatırım harcamasına baktığımızda başka işletmelerin veya fonların paylarının alımı için yapılan nakit çıkışlar. Serbest nakit akışa baktığımızda pozitif arkadaşlar. Buradaki pozitiflikte borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olduğunu görüyoruz. Dönemlik toplam nakit akışı ise pozitif. Dönem sonu nakit miktarı 21 milyar 533 milyon TL seviyesinde.
Doğan Holding'e bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu an 1224 TL'miz olacakmış arkadaşlar. Yani nominal olarak %22'lik bir kazanç elde edilmiş ancak %45'lik bir enflasyon olduğunu düşünürsek, %44'lük, %45'lik bir enflasyon olduğunu düşünürsek realde zarar elde edildiğini görüyoruz arkadaşlar. BIST 100'ün ortalaması da 1285 olmuş. BIST 100'ün çok az bir şekilde altında kalmış. Dolara yatırsaydık 1174 TL'miz olacaktı. Dolara yatırmamızdan daha fazla getiri sağlamış. Mevduata yatırsaydık 1700 küsur TL'miz olacaktı. Bitcoin yatırsaydık yine 2500'lerde olacaktı. Altına yatırsaydık da 1510 TL'miz olacaktı. Yani dolar mevduat ve Bitcoin mevduat altın ve Bitcoin altında kalmış. Ancak doları geçmiş arkadaşlar. Ama burada önemli kriter zaten enflasyonun altında getiri sağlayarak realde yatırımcısını üzmüş. Fiyat kazanç oranına baktığımızda Doğu şirket rasyo değeri 12.27, holding ve yatırım şirketleri 17.23 iken mali kuruluşlar 11.83. Burada sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Holding ve yatırım şirketlerinin altında kalmış ancak mali kuruluşların çok az da olsa üzerinde kalmış. Yani bu yüzden kısmi olarak fiyatına ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Doğu şirket rasyo değeri 0.65, holding ve yatırım şirketleri 1.91 iken mali kuruluşlar 1.54. Burada istediğimiz şey yine sektör ortalamanın altında kalması. Zaten gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasında bir hayli altında. Daha da güzel olanı ne derseniz birin altında olması şirketin rasyo değerinin. Çünkü şirket tüm mal varlıklarını satsa bile şu andaki piyasa değerinden daha fazla para yaratıyor. Bu yüzden de piyasa değeri bölü defter değeri açısından hayli ucuz kaldığını düşünüyorum. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Doğu şirket rasyo değeri 7.58, holding ve yatırım şirketleri 21.87 iken mali kuruluşlar 18.3. Yani burada da yine sektör ortalamanın altında olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karı açısından baktığımızda da hissemizin fiyatına ucuz diyebiliriz. Dün aldığım değerlere göre bunları söyleyeceğim şimdi. Hissenin fiyatı 15.03 TL, hisse başına kar 1.2 TL arkadaşlar. Piyasa değeri 39.3 milyar TL iken ödenmiş sermayesi 2.6 milyar TL. Net borcu eksi 18 milyar TL. Firmanın değeri 21 milyar TL arkadaşlar. Temettü bilgilerine baktığımızda en son 8 Temmuz'da 2024 tarihinde temettü vermiş. Yani temettü firmalarımızdan bir tanesi. Temettü verimine baktığımızda binde 3 olduğunu görüyoruz. Yani çok ciddi bir temettü vermemiş. Yani temettü yatırımcıları için uygun gözükse de öyle büyük bir temettü vermemiş arkadaşlar. 130 milyon TL'lik bir temettü dağıtmış. Bedel sermaye potansiyeline baktığımızda %2227 olduğunu görüyoruz. Çok düşük olmasa da çok yüksek de sayılmaz. Evet, enerji sektöründe işte iletişim, eğlence vesaire pek çok sektörde hizmet veren Doğan Holding firmasının hisse analizini yaptık. Faydalı mısınız? Takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarda hızlıca karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geliriz arkadaşlar. İyi günler.